İngiltere'de satılan en pahalı 10 evden ilki Türk birinindi. Burada kiralar ne kadar? Ortalama maaşlar ne kadar? Ben yakında İstanbul'da böyle olacak diye korkuyorum. Türkiye daha pahalı. Şimdi etin fiyatına da bakalım. Senin yolun nasıl düştü Ecem ve burada ne yapıyorsun? Sizi CİMER'e şikayet ederim. Ah, koş koş koş. Arkadaşlar, güneşli bir Londra sabahından selamlar. Mayıs ayında çok güzel bir hava. Ben de 17 yıl aradan sonra Londra'ya gelmiş oldum. Size burada hem Londra'da yaşayan Türk arkadaşlarla burada yaşamakla ilgili hem de buranın güzel turistik yerlerini gösterdiğim, onların sevdiği mekanlara gittiğimiz bir video çekeceğim. İyi seyirler. İlk olarak yanımda Bora var. Günaydın arkadaşlar. Bora bizim Tuğçe'yi videolarından biliyorsunuz. Onun kardeşi, hatta ilk Mykonos videomda vardı. Bora. Şimdi de bana çok güzel rehberlik yapıyor dün akşam geldiğimden beri. Bildiğin şeyleri bize de herkese anlatacaksın inşallah. Evet, tabii ki. Sen kaç yıldır burada yaşıyordun? Ben 4 senedir. Oo, bayağı oldu. Kendisi hukuk okuyor. Çok başarılı bir avukat olacak gibi hissediyorum. İnşallah. Şu anda yüksek lisansımı bitiriyorum. Ve Londra'da çok güzel bir yerde, nehrin yakınında St. Paul's semtinde. güzel bir yerde yaşıyor. Sağ olsun beni de o ağırlıyor. Şimdi başka arkadaşlarımızla da buluşacağız. Biz Hem şu anda koşacağız, hem aynen spor yapacağız. koşuya çıktık. Sabah Hem koştu. de etrafı göstereceğiz. Londralılar gibi, Londoner gibi yaşayalım dedi. Biz şu anda yürüyoruz ama arada da koşuyoruz öyle. Arkadaşlar, bu gördüğünüz köprü Tower Bridge. Bora, bize anlatır mısın? Londra'da en görülmesi gereken yerlerin başında geliyor değil mi? Evet, öyle gerçekten. Bu köprü 1800'lerde yapılmış. Diğer köprülere göre biraz daha yeni. Bu kulelerin böyle inşa edilmesinin en büyük sebebi açılıp kapanması, baskül görevi görüyor. Mühendisler tabii daha iyi açıklayabilir. Aynı zamanda da güzel bir mimari dizayn sağlamış çok oluyor. estetik duruyor gerçekten. Şu anda köprünün üstüne geldik. Geçiyoruz. Evet, o baskül dediklerini Bora'ya görüyorum şu anda. Binanın camlarının içinden. Ama dışını böyle estetik yapmaları gerçekten çok güzel olmuş. Köprünün hemen yanında çok keyifli bankları koymuşlar. İnsanlar manzarayı izliyor. Şu tarafta şehrin en ünlü gökdelenlerinden birisi olan Shard var. Ben 2008'de geldiğimde bu gökdelen yoktu burada. Arkadaşlar, biliyorsunuz Londra kapalı havasıyla ünlü. Şansıma hava çok güzel ve bütün hafta böyle olacakmış. Biz şimdi Tower of London'a geldik. Burayı Fatih William inşa ettirmiş. İnşa ettirmesinin sebebi de Fatih Sultan William diyebilir miyiz diyebiliriz. kendisine? Fatih William bütün İngiltere'yi bir krallık altında toplayan adam. Sene 1000 civarları galiba değil mi? Sene Yani bu kale 1000 senelik. Evet. Oo, hapishane olarak da kullanılmış bir dönem. Böyle bir yapı. Bizim koşu yalan oldu gibi sadece yürüyoruz. Neyse, bu da keyifli. Çünkü bir yandan böyle geziyoruz, çekim yap derken koşu olmuyor. Size bilgi de vermek istiyorum biraz Londra ile ilgili. Londra'nın nüfusu yaklaşık 9 milyon ama daha geniş metropolitan alan nüfusu ise 15 milyon, yani İstanbul'a yakın. Ama çok ilginç bir durum var. Bu nüfusun %40'ı Birleşik Krallık dışında doğmuş. Yani yabancı nüfus, ki bunun içine şeyler dahil değil. Atıyorum, ailesi Pakistanlı olup Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de doğmuş insanlar dahil değil. Yani yabancı oranı tahmini %65 kadar diyorlar ki bunu sokaklarda çok rahat görüyorsunuz. İngiliz neredeyse hiç görmüyoruz. İngiliz gördüğüm zaman şaşırıyorum ben. İngiliz var Londra'da diye. Ki şehrin belediye başkanı da bir Müslüman, Sadıkhan, Pakistan kökenliydi diye biliyorum. Yani çok fazla metropolitan olmuş. Bu iyi mi kötü mü tartışılır. Ben bir ülkeye gittiğimde, mesela Londra'ya geldiğimde İngiliz görmek istiyorum. İngiliz kültürü, ya da Norveç'e gittiğimde Norveçli görmek istiyorum. Hindistan'a gittiğimde Hintli görmek istiyorum. Düşünsenize, mesela Hindistan'a gitmişsiniz. Hintliden çok İngiliz var. O yüzden bu kadar çok göçmen olması bence iyi değil ama başkaları ne düşünür bilmiyorum. Sizin düşüncelerinizi merak ettim bu konuyla ilgili. Eve gidip başka arkadaşlarımızın yanına geçeceğiz. Buradaki Türk Ecem var, Emre var. Onların yanına gidene kadar ben Bora'nın Londra deneyimini merak ediyorum. Mesela şu an hava çok güzel. Evet,
evet ama genelde buranın havası kapalı ya. Ben mesela böyle bir iklimde yaşayamıyorum. Yıllar önce Paris'te, Brüksel'de yaşadım. Böyle kara bulutlu havalar beni benden alıyor. Bir süre sonra ruhumu sıkıyor. Sen ne düşünüyorsun burada yaşamayla ilgili? Seviyor musun? Londra'yı genel olarak çok seviyorum ama tabii Ocak, Aralık aylarında gerçekten karanlık oluyor hava 3'te kararmaya başlayınca. Güneşli olmaması etkiliyor mu seni peki? İlla etkiliyordur ama çok da fazla etkilemiyor. Arada bir güneş açtığında insan bu sefer çok daha güzel hissediyor. Yani Zaten dikkatimi çekti. İnsanların acayip böyle pozitif bir enerjisi var gibi. Güneşli hava gelince bize normal, değişmiyor. İnsanların zaten hep aynı enerji. Burada daha bir mutlu oluyor gibi Evet, herkes, güneş değil mi? açtığında herkes kıpır kıpır dışarılara, parklara doluşuyor. Koşuya çıkıyor bizim gibi. Peki Londra'da yaşamakla ilgili en sevdiğin şey ne? Yapılacak çok fazla şeyin olması. Sürekli farklı bir aktivite, golfünden tabak vurmasına Golf'te oynadım diyorsun. Oynayamadım, denedim. Çok dolu bir şehir. Benim ne çok hoşuma gitti biliyor musun? Her yerde bir yeşil alan var. Yani küçüklü büyüklü parklar. Yani buna çok kısa sürede ulaşıyor olmak çok güzel bir şey bence. Sıkıldın mı bir parka git ya da böyle bir için açılsın diye. Doğru. Ve her yerde bir tarih parçası Evet. da var. Yeni yapılan binalar bile çok estetik. Zaten çoğu bina tarihi ama bak şu arkada gördüğünüz binalar mesela daha yeni yapılar. Ama onları bile şehre uyumlu yapmışlar. Bak şurada da bir şey gördük. Hemen gösterelim. Bu anıtın ismi The Monument'mış. Yani sadece ne? Anıt. 1666'da Londra'da büyük bir yangın olmuş. Bu yangın Bora şehrin 3'te 2'sini yok etmiş değil mi? Evet. Yangın Londra'yı mahvetmiş. 1670'lerde inşa edilmiş ve o günden bugüne burada duruyor bu anıt. Şimdi bir markete girdik eve yakın. Size fiyatları göstereceğim. Muzdan başlayayım. Bu muzların tanesi 27 pence. Bir tanesi 12,5-13 liraya gelmiş oluyor. Türkiye'de kilo bazında aldığımda ben hesaplıyorum 20 TL'ye falan gelmiş oluyor bizde bir muz. Şimdi etin fiyatına da bakalım. Kıyma var mesela. %5 yağlı. Yarım kilosu 4,20 poundmuş. Yani 1 kilosu 8,40 pound. O da 400-450 TL civarı ediyor. Fiyatlar gerçekten buranın gelirine kıyasladığımızda çok uygun. Yumurta fiyatına da bakalım. 15'li yumurta 2,45 pound yani 126 TL civarı. Şimdi mahallemize döndük. İsmi St. Paul. Mahallemiz ismini nereden alıyordu? Bu arkamızdaki katedralden alıyor. Evet ve tabii ki çok eski bir katedral. 1666'daki yangından sonra Evet. değil mi? İnşa edilmiş. Etkileyici bir katedral ama asıl Prenses Diana'nın düğünü burada olduğu için ünlendi bu katedral. Tabii birçok kraliyet şeyleri de burada oluyormuş, etkinlikleri. Sonra Margaret Thatcher, Winston Churchill gibi. Onların cenazesi evet. de burada yapıldı. Bu arada Netflix'te dizisi var, The Crown. Onu izlerseniz Kraliçe Elizabeth'in hayatını anlatıyor. Orada da ara ara geçiyor bu katedral. Güzel bir dizi. Tavsiye ederim. Bora da izlememiş. Evet, ben de izleyeceğim. İzle mutlaka. Eve döndük. Burası Bora'nın evi ve kendisi şu anda balkonda. Bakın elde sallıyor oradan. Çok güzel bir konumda evi var. Şimdi içeriden de dışarıyı gösterelim. Evin içini göstereceğim demiştim ama biraz dağıtmışım ben. O yüzden gösterelim. En azından apartmanın avlusunu göstereyim dedim. Böyle gayet keyifli palmiye ağaçları bile olan bir avlusu var. Şimdi evden çıktık. Arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bisikletle mi gitsek, metroyla mı karar veremiyoruz derken çok ilginç bir şey gördüm. Bakın bu insanlar böyle bir yandan içip bir yandan böyle geziyorlar. Şehri gayet keyifli. Metro ile gitmeye karar verdik. Burada güzel yanı metronun, eğer turistseniz kredi kartınızı basıp geçebiliyorsunuz. Bora'nın da Oyster kartı var. Vallahi ama ücret ne kadar ben çözemedim. Çünkü dün kredi kartından metro sadece 1 pound çekti. Başka bir şey çekmedi. Çıkarken de okutuyoruz. Kaç pound demiştin sen ücret? 2,5 pound tek yön. Oyster kartlara 1.25. Aa, çok iyiymiş. O zaman ben de Oyster kart alayım. Ama benimki öğrenci kartı. Ha, desene öyle. Ama tamlara ne kadar? Tamlara 2.5. 2,5. Bilmiyorum, benim kredi kartımda acaba kampanyası mı vardı? Daha çekmedi hiçbir şey. Sonra toplumu çekecek acaba hafta içi falan.
Şimdi Oxford Street'e geldik. Melbourne doğru söylüyor muyum? Evet. Onu da söylemesi zor. Oraya yürüyoruz. Bu Oxford Caddesi için Londra'nın işte Bağdat Caddesi ile İstiklal Caddesi karışımı diyebiliriz. Aman ışıkta geçiyorduk az daha. Burada tabii şey olunca yaya geçitlerinde hemen yol veriyorlar ama ışık varsa doğal olarak asla durmuyor araçlar. Burası Oxford Street'in yanı. James Street yazıyor ismine. Burada da kafeler falan var. Şurada Selfridges var. Selfridges de çok ünlü bir AVM. AVM'ye vaktimiz olmayacak maalesef. Neyse burayı da not alın. Şimdi Melbourne'a geldik. Burası Ecemil Mahallesi. Kendisi şu an burada. Yani çok özür dilerim. Biz Kusura açlıktan bakmayın. ölüyorduk. Sanki dün karşılaşmamışız gibi. Kız Emre'yle ama bayağı... 40 yıldır görüşmüyoruz. Aynen Emre'yle bayağı... Emre de yıllardır burada yaşıyor. Evet, Kaç 8 yıl oldu. 8. Herkes Londralı. Neyse biraz oturalım devam ederiz. Şimdi mekanın dışında biz sandalye ekleyelim dedik. Buralarda galiba izin vermiyorlar değil mi öyle şeylere? O yüzden içeri girdik. Mekan güzel mekan. Granger. Güzel havada, açık havada dışarıda oturunca. Neyse fiyatları söyleyeceğim. Ben kahve söyledim. Americano. Bu 3,5-4 pound civarıydı galiba. Brownie söyledim yanına. Brownie'm de 4 poundmuş. Siz 20 pound civarında. 20 pound'a salata yediniz ikiniz de. Bora'nınki en komik. Kuşkonmaz. Ben yanında bunun bir şeyler gelecek diye sanıyordum. Kaç pound'tu? 13 pound. Yani 700 TL'ye kuşkonmaz diyor Bora. Neyse arada böyle kazalar olabiliyor demek ki. Buranın kahvaltısı çok güzel. Pancake'leriyle çırpılmış yumurtası bayağı meşhur. Gelenlerin aklında olsun. Hadi de sohbet, muhabbete dalıp anca çıkabildik. Arkadaşlar rotamız nedir şimdi? Londra'nın nerelerine gidiyoruz? Şimdi benim mahallemden geçiyorum. Tamam. Melbourne. Biraz anlat mahalleni bize. Mesela çok güzel mahalle. Burayı çok beğendim. Burada kiralar ne kadar? Burada kiralar çok kadar. En az 2000'den başlar diyebilirim. Oo. Ve bu genelde stüdyo flat ya da 1+1. Aylık 10 binlik de ev vardı. Burada Tabii, 20 evet, binlik evet, de. burada biraz Burada o zaman güzel. Londra'nın zenginleri oturuyor galiba. Burası ana burası caddesi. Zaten mağazalardan da genelde böyle markalar var. Her yerde olan lüks markalar değil ama daha şık lüks. Peki daha çok yabancılar mı yaşıyor burada yoksa İngilizler de yaşıyor mu? İngilizlerin burada da yaşadığını Genelde düşünüyorum. galiba Genel olarak yaşadığını düşünüyorum. Londra'da neden İngiliz göremiyoruz arkadaşlar? Londra'da İngiliz oranı %40 gibi bir şey. Daha bile düşükmüş hatta sana %35 bir falan atmıştın. %35 sanırım. Evet. Aynen. Bazı ilçelerde %20'lere kadar düşük, bazılarında %60 falan ama daha şehir dışı. Benim mesela çalıştığım iş yerindeki İngiliz arkadaşlarım hep şehir dışında yaşıyor. Ha. Şehir merkezine işe geliyor. Ben yakında İstanbul'da böyle olacak diye korkuyorum. İstanbul'da hem zengin Araplar, Ruslar çok ev alıyor. Yani güzel yerleri onlar alıyor. Bir de göçmenimiz de artık çok biliyorsunuz. Yavaş yavaş bizim insanımıza da kiralar yüksek gelip sanki İstanbul'a bu hale gelecekmiş gibi korkuyorum. Ben benzetiyorum da zaten Londra'nın aslında merkezine. Yine bir sorun var. Londra'da yaşamakla ilgili en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz şeyler. Kendimi gerçekten bayağı özgür hissetmek. Yolda yürürken kimliğimde hiç ilgilenilmemesi diyeyim. Çok güzel. Sen sensin burada. Evet, kesinlikle öyle. Pek sevmediğin şey? Dün aslında biraz muhabbetini yapmıştık. Bir dakika. Ne demiştim ben? Hava demiştin. Ay hava. Aa, inanılmaz. Bugün hava Ve bunu güneşli. benim Evet. Senin en sevdiğin şey? Ara bir sokağa girdiğinde bile şehrin merkezindeysen dahi böyle aşırı huzurlu, sessiz, rahat bir ritimde akıyor. Ne Kalabalık yer bile olsa bir huzurlu. Evet, böyle bir ara sokakta mesela bir sürü kafe, sanki o kadar çok şey yokmuş gibi bir sessizlik var. Burası mesela kalabalık bir bölge ama peki sevmediğin? Havası diyebilirim ben ya. Bora'nın havayla ilgili çok sorunu yok gibi. Benim havayla ilgili çok sorunum yok. Benim sevmediğim şeyi doğal olarak pahalı bir şehir olması. Ne yaparsan yap dışarıya çıktığında bir 50-60 pound harcıyorsun. Gerçi yani Türkiye'de de Ama bunu Türkiye ile Aynen. kıyaslar gibi demiyoruz. Eğer Tabii. bunu sorarsan
Türkiye daha pahalı. Değil mi? Ki Türkiye burada daha gelirler daha yüksek zaten. Sen Türkiye ile ilgili örnek vermiştin. Kahvaltıya gitmiş. Geçen hafta Türkiye'deydim dedin. Türkiye'deydim. Suadiye'deydim. İstanbul'un en pahalı mahallelerinden biri belki Aha. falan ama yine de buradaki harcamalarımla kıyaslayınca pahalı kalıyor. Kafeye gittik arkadaşımla. İkimize bir kahvaltı tabağı aldık. Birer kahve, su. Bir de ortaya böyle çikolata topu gibi bir şey. Kişi başı 1000 lira verdi. 20 pound. Oo. Ben burada da benzer bir şey 20 pound veririm. Belki bazı yerlerde daha ucuz bile verebilirim. Aynı seviyede mahalleden bahsediyorum. Buranın Suadiye'siyle kıyaslıyorum. Bağlam dışı kıyas yapmıyorum. Değil mi? Bu son 1-2 yıldır gittiğimde fark ediyorum. Çünkü 1-2 yıldır çok pahalı oldu. O yüzden yani Şimdi saçma sapan oldu fiyatlar. Urla tarafı İzmir'den de zaten pahalı. Bu arada nereye doğru geçiyoruz Şu biz an buradan? buradan düz yürüyünce Oxford Street'e çıkıyor. Gelirken geçtik oradan. Gittiğin her sokakta bir tane pub bulabiliyorsun ve o mahallenin pub'ıymış gibi. Ha, O da çok o da tatlı güzel. oluyor. Oralarda İngiliz oluyor mu? Evet. Ha, İngilizler pub çünkü oluyor. direkt Bu da onların kültürü. onlardan biri. Ha, Evet, bir ve- tanesine girelim o zaman öyle bir. Gidelim bence de Tabii kesin. ki. Bence İngiltere'deki hayatın en güzel yanlarından biri aslında bu pub kültürü. İnsanlar dışarıda çok rahat sosyalleşebiliyor. Peki kolay iletişim kurulabiliyor mu insanlarla? kuruluyor. Çünkü orada komünite gibi olmuyor aslında insanlar. Genelde ayakta takıldığı için Aha. iç içe çok olunuyor. Birbirlerine laf attıkları da çok Evet. oluyor bence. Oradan da bir sohbet oluşuyor. Ve hep bir mutluluk içeriyor Güzel. alkolden dolayı. da olabilir. İngilizler çok soğuk değil. Aynen. Tabii kısa konuşuyor. Bağlar kuruluyor. Evet, o tabii tanışıp canım, da ya, dostluklar kurulmuyor. O bizde oluyor anında dostluk. Aynen. Arkadaşlar şu an Londra'nın lüks mahallelerinden bir diğerine geldik. Poz veriyor gibi olmayın arkadaşlar. Nereye geldik? Mayfair. Evet, burası Melbourne'den de daha lüks dediniz. Ve burada Türklerin neleri var? Ev almıyor ama Knightsbridge, Evet. Chelsea'de alıyorlar. Burada mesela Türk yatırımcılar yani Doğuş grubu mesela Evet, 6-7 aynen. restoranı var. Reklam Tek var. reklam. Onları boykot ediyoruz. Şu anda hatta şu restoran dediniz değil mi? Tam olarak. Bakın en aldılar. lüks yerlerden birinde. İsmi Roka mıydı? Onlar mı Roka yaptı? Yok, Roka'ydı. Roka'ydı. Bayağı Ha. ünlü bir uzak doğu. Uzak Doğu restoranı. Az önce bize bir gıybet vermiştin. İngiltere'de satılan en pahalı 10 evden ilki Türk birinindi. Hanzade Doğan Boyner 27 milyon sterline Vay arkadaş. Knightsbridge'de bir ev almış. TL'ye çevirince ne kadar ediyor? 800 milyon lira falan mı? Biz şurada 20, 30, 40 pound'un hesabını yapıyoruz. Neyse güle güle otursunlar. Bir gün bizi davet ederse evine oturmaya seve seve gideriz. Arkadaşlar Londra'da artık kullanılmayan kiliseleri bara çeviriyorlarmış. İlginç bir şekilde. Bunu daha önce ben 10 sene önce Edinburgh'a gitmiştim. Orada da görmüştüm. Şu an o kiliselerden birine giriyoruz. Burası eskiden bir kiliseymiş. Şimdi bar olmuş. İçine de bakalım. İlginç bir şey. Hani başka bir türlü de değerlendirebilirlerdi. Kültür merkezi vesaire. Ama bar yapmaları da oldukça ilginç. Bakalım nasıl. Bizimkiler girmiş bile içeri. Bakın gerçekten kilise. İlginç. Restoran ve bar herhalde. En arka kısımda bar. Aslında o ayinlerin yapıldığı kutsal alan. Barra Tövbe yarabbim, günaha gireceğiz, çarpılacağız burada. Aa, baklava. Şu an bize de şok. Ben de yani böyle bir yerde bebek baklavacısı burada meşhur bir baklavacı mı Londra'da? Yani iyi Türk yerlerinden Doston'da Ne kadar acaba? Bakalım. parça baklava 3 pound. 3 pound. 3 Üç pound. parça. Bir Üç parça. Oo, çok pahalıymış. Havuç 9, künefe 12. Bu arada buranın ismi Mercato'ymuş. Sadece bar değil, restoran olarak da kullanılıyor. Gördüğünüz Türk yemekleri, tatlıları da var. Bütün mekanların ismini videonun altındaki açıklamaya yazacağım. Muhakkak videoyu izledikten sonra Londra'ya da yolunuz düşecekse açıklamaları okuyun. Burası Londra'nın lüks popüler publarından birisiymiş arkadaşlar. Herhalde özel bir etkinlik mi var bilmiyorum. Herkes takım elbiselerle gelmiş buraya. Sen beni niye çekiyorsun? Biz girebilir miyiz şimdi buraya? Mekan çok kalabalıkta, oturmaktan vazgeçtik. Özel bir etkinlik varmış. Galiba İngiliz ordusundaki... Hayatını kaybetmiş savaşlarda kişileri anma töreni yapmışlar. Evet. Bugün de orduda görev alan ya da görev almış kişiler bir araya Buradaymış. gelmiş o anma Evet, töreni anma sonrası. töreni. Evet. O yüzden demek ki ben de şaşırdım.
bu kadar çok İngiliz bir arada görünce Şaşırdık aynen. evet, çünkü hiç görmüyoruz normalde İngiliz. Ne kadar garip. Düşünsenize insanlar, turistler İstanbul'a gelecek ve Türk var diye şaşıracak. Biriyle Londra'da kurduğun ilk muhabbetlerden biri nerelisin falan. İngiliz olduğunu duyduğumda ilk başlarda şaşırdım ama İlginç bir şey. Bu arada cadde boyunca da çok güzel arabalar var. Biraz size caddeyi de göstereyim. Şimdi Londralı arkadaşlarımız bir başka bilgi daha veriyor. her Alalım. mahallede böyle ufak bir park illa oluyor yani. Bu caddenin sokağı Mount Street Gardens. Ha. Evlerin arkaları. Her mahallenin apaçisi de var burada. aynen. Lüks araçlarıyla bize hava atmaya çalışıyorlar. Bu evrensel bir şey Türkiye. Değil mi? Ne kadar güzel ama ya. Çok huzurlu. Değil mi? Bu çiçekler ne? Ne kadar güzel çiçekler. Lale değil. İnsanlar da keyif yapıyor. Banklarla ilgili ne söylüyorsunuz? Ama insanlar sevdikleri adına İnsanlar bağış böyle- yapıp Mesela Küçük bir hani not yazarsın ya. parasını onlar mı karşılıyor? Oluyorlar. Hani yapıyorlar, aylık evet. bir ödeme gibi şeklinde değil de. Kocaman ağaçlar var ya, acayip hoşuma gidiyor. Bizdeki ağaçlar bu kadar büyümüyor çünkü o kadar kötü bir budama şeklimiz var o ki. da başka bir Ağaçların büyümesine izin vermiyoruz biz. burada budama yok. Yani illa vardır ama ağaçlar çok doğal halinde bırakılıyor. O yüzden Değil mi? alerji dönemi, bahar alerjisi burada inanılmaz büyük bir konu. Bence valla bahar alerjisi olsun ama ağaçlar böyle olsun, ben tercih ederim kesinlikle. Bakar mısınız şuranın güzelliğe? Şu anda Hyde Park'a geldik. İsmini muhakkak duymuşsunuzdur. Londra'nın en büyük ikinci parkı değil mi? Aynen Daha öyle. büyüğü varmış ki New York'taki Central Park kadar neredeyse. Neredeyse bir 100 Hemen hektar hemen. fark var arada. Fark. Evet ve devasa bir park. Acayip keyifli, şehrin göbeğinde, hemen Mayfair miydi bizim mahalle? Mayfair'den Oradan direkt 1-2 dakikada geldik buraya. Konser alanı kuruluyor. British Summertime Festival Aha. diye. Çok Evet. ünlü gruplar geliyor. Kışında Çok büyük o konserler meşhur yapılıyor. Winter Wonderland, Noel pazarı Buraya mı buraya kuruluyor? kuruluyor. Peki bir şey diyeceğim. Kışın şimdi yaprakları olmuyor ya, bu kadar güzel görünüyor mu park yine, yoksa daha iç sıkıcı mı? Ya kesinlikle şu an çok daha iyi de sonbahar hissi de bence çok güzel görünüyor. Oo, çok sonbaharda güzel olur. Bu arada Londra şu an 23 derece miydi? Evet. Senin dediğin Bence gibi de. İzmir'in, İstanbul'un 23 derecesine göre daha bir sıcak hissettiriyor. Kesinlikle 23'ü 30 gibi Evet. falan. Buraya gelince ama esmeye başladı ve çok da güzel oldu bence. Yani İstanbul'da yine Maçka'da falan var böyle büyük bir parkımız ama İzmir'de maalesef fuar var ama o da çok, bu kadar büyük ağaçlar böyle şeyi kapatan yok yani Yok. bizde. Artık şu belediyelerimize Parkın içinde de sesleniyorum. çok- Lütfen şehrimizdeki, sokaklarımızdaki ağaçları, bütün her yerdeki belediye böyle uçlarını artık şey gibi kesmeyin, yani kel bırakıyor gibi ağacı. Ağaçlarımız doğal büyüsün, böyle kocaman olsun. İstanbul'da yine var bazı yerlerde böyle. Bizi şikayet eder. Evet. Sizi CİM'e de şikayet ederim ona göre sosyal medyada. Emekli albay. Vallahi ben sorumlu vatandaş olarak emekli albaylığımı yapıyorum. Böyle şeyleri şikayet ediyorum. Gerçekten bu konuya taktım, bu ağaç konusuna ben yemin ederim değinmeye başlayacağım. Böyle bir budama Bu olamaz arada ben yani bu gerçekten. Son İstanbul'a Ağacı gittiğimde kıpırdamıyor. adaya gittim. Kesiyor Burgaz bence. adaya. Aha. Ve belediye sokaktaki ağaçları bir kesmiş. Le. Çıplak kalmış. Anlamadık da niye yapmışlar. Bak Ağaç zamanında bile bu değil. belediye park bahçe işlerinde çalışan biri demiş ki bunu kesince daha iyi oluyor diye, kim uydurduysa. Bütün şehirlerde kel bırakıyorlar ağaçları, yapmayın arkadaşlar, biz böyle devasa büyüyen ağaçlar istiyoruz. Arkadaşlar şimdi gölün yanındaki kafeden biralarımızı aldık. 4 pound. Herkes bira aldı. Bora maça maça çayı. aldım. Arjantinliler gibi. Hepsi 4 pound yani 200 TL. Sıcak havada keyifle göle bakarak içiyoruz.
Londra'da yaşam vesaire bahsediyoruz ya. Emre'nin arkadaşlar çok güzel bir podcast serisi var. Bir gidene soralım diye bütün dünyada yaşayan Türklerden işte Amerika'sından tut İspanya'sına, oraya buraya, Brezilya'ya onlarla röportajlar yapıyor ve oradaki yaşamla ilgili taşınma süreçleri, oraya uyum süreçleri, sevdiler mi, sevmediler mi, yasal süreçler değil mi? Evet, hepsini Evet. konuşuyoruz. Evet. Adaptasyon süreci, artıları, eksileri nasıl gittiler. İşte 2019 sonu başladı. Aha. Sağ olsun Orçun ilk dinleyicilerimden de. Ama gerçekten taşınmaya niyetiniz yoksa bile merakla oturup dinliyorsunuz. Ben vallahi açıp keyifli. dinliyorum arada böyle. Bir yeri çok yüceltme ya da ötekini kötüleme değil, artısı eksisiyle. Evet, yani kesinlikle. nötr bir şekilde o deneyimlerini herkesin yansıtma. Linkini bırakacağım videonun altına. Muhakkak tıklayın, dinleyin. Taşınma niyetiniz varsa. Yoksa da dinleyin. Bir şeyler öğrenmiş oluyoruz gün Yurt dışında sonunda. farklı bir ülkede Evet. yaşıyorsanız bana ulaşın. Belki Ha, bulursunuz. evet. Özellikle ilginç yerlerdeki insanlara Evet. mesela bu sabah Barbados'ta İngilizce öğretmenliği yapan bir takipçiyle Barbaros nereden konuştum. mesela yolu düşmüş. Ben bunu da merak edip o yüzden de dinliyorum mesela. Yolu nasıl Aynen. düşmüş. Nasıl Durun Sardinya'da. şimdi size soracağım. Bu grup Londra'da yaşıyor. Biz bir gidene soralım. Senin yolun nasıl düştü Ecem ve burada ne yapıyorsun? Kardeşim yüzünden düştü. Yoğun ısrarlarla bana gel diyordu ve sonunda geldim. Burada ne yapıyorsun? Personal trainer. Spor hocalığı yapıyorsun. Memnunsun hayatından. Çok memnunum. Bunda tam ağzımda. Hocamız yine içiyor. Vatandaşlığına da az kalmış. Ay evet, bir yılım kaldı ne olur. Peki Emre senin yolun nasıl düştü buraya? Ben de buraya işle geldim. Yurt dışında işlere başvuruyordum LinkedIn üzerinden deli gibi 2014 zamanı. Sonra bir işe girdim. Türkiye ofisinde çalıştım. Buraya transfer oldum. Ve dijital pazarlama alanında çalışıyorum. Valla 8 seneyi geçiyor artık. Ey maş sen vatandaşlığı aldın. Evet, artık Oo aldım. şahane. Bora senin yolun zaten biraz sabah anlattık ama yine de anlat. Evet, ben de okumaya geldim. Neden Londra'ya geldin? Burada hukuk 3 sene diye ben burayı seçtim. Amerika'da 8 seneydi. Ne? Ama O burada ne be? tabii Tıp okur gibi. staj, baro sınavları falan hepsini toplayınca yine 6-7 seneye denk geliyormuş. Ama olsun. Fark Memnunsun. etmez. Evet, memnunum. Yükseğini de yaptın bu sene. Yükseğimi de yaptım bu Çok sene iyi. bitiriyorum. Senin vatandaşlık başvuruna daha çok var. Vatandaşlık- Zaten ihtiyacı çok da yok. Neden? Neden? Amerikalı kendisi. Aa, Amerikan vatandaşı. Sadece Türk vatandaşıyım ama çok şükür vize kolayca alabiliyorum. Başka vatandaşlığım olmasa bile. Şükür halimize. Evet, sen evet. şanslılardansın. Aynen şükür diyelim. Arkadaşlar bu akşam saat 8'de Tarkan'ın konseri var. Bizim de 7'de orada olmamız gerekiyormuş. O yüzden biraz hızlı gezeceğiz şimdi. Buckingham Sarayı'na gidiyoruz. Biliyorsunuz kraliyet ailesinin yaşadığı yer. Rahmetli Elizabeth, Kraliçe Elizabeth orada yaşıyordu. Artık yaşamadığı için Kral Charles orada yaşıyor. Onu göreceğiz. Sonra da hızlı şehri gezip devam edeceğiz. Böyle. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve lütfen kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar abone oldu. Olduk, Evet. olduk. Ama Ecem sen ilk günlerde olmuşsun. Ecem daha yeni olabildi. Evet, Ona bir dün sitem oldu. etmedim değil. Paylaşmıştım Instagram'da. Aa evet evet teşekkür Lütfen. ederim. Ama bir şey diyeceğim, ben özür diliyorum o zaman. Özür böyle dilenmez. Eşi dostu da abone ederek bak bizim videomuz çıkacak Londra Belli bir videomuz kota deyip. dolduracağım, söz veriyorum. Tamam 10 kişi olsun 10 hadi. kişi. Söz mü? Söz veriyorum. Sizler de eşi dostu da eğer beğendiyseniz kanalımı abone ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Buckingham Sarayı'na geldik sayılır ama varmadan önce size bir şey soracağım. Londra'da yaşam diyorduk. Burada İngiltere'de ortalama maaşlar ne kadar, asgari ücret ne kadar? Son dönemlerdeki asgari ücret fiyatı 2000 pound. 2000 net. Halkın %6'sı bununla geçiyor. Ki bizim Türkiye'de Gözüküyor. Orçun soracak diye araştırdı. Türkiye'de %50'den fazla bu oran. Ama O yüzden şunu da Evet. dile getirebilirim. Türkiye'de özel sektörde maaşlar ile asgari ücret arasında çok uçurum var. Burada o kadar değil. Genellikle de özel sektörde insanlar aylık 3000 net gibi kazanıyor. Aslında sadece 1000 pound daha fazla. ama- Tabii bu sektörden sektöre çok değişiyor. Değişiyor. İngiltere'de finans alanında çalışanlar ya da hukuk alanında çok yüksek maaşlar Bora kazanabiliyorlar. yüksek kazanacaksın. Aylık orada 5-6 bin pound. çok daha Daha fazla. Çok fazla. daha fazla. Oo Bora İnşallah. maşallah diyelim Yani inşallah. ilk seviyesi değil tabii. Evet. Bilmiyorum daha doğrusu. Peki bir şey diyeceğim.
diyeceğim. O zaman şimdi 2000 pound kira dedik. Evli bir çift bunu çok rahat böyle geçinir. 3000 pound, 6000 pound olunca 2000 pound kira öder. Bekarlar geçinebiliyor mu? Ya Gerçi baktım market fiyatları çok uygun. Ya evet, Market eve bir uygun. 7.000 pound girse de 2.000 pound eve verse çok rahat geçinebilir. Size bekar insanları olarak mesela rahat geçinebiliyor musunuz? Bence kirayı çıkarınca... Kira- Yeme içme uygun. Evet. Tatile gitmeye de parası kalıyor insanların. Aynen, Kesinlikle. biriktirmeye de Tatil- kalıyor. Zaten Çok İngilizler iyi. çok para biriktirme odaklı. Minimalist yaşıyorlar bir de. Evet. Ha. Yani Tasarruf, amaçları evet. sadece aslında Ama baktım mekanlar da kalabalık. Var Turist de da var, çok. evet. Evet, Yeme, turist de evet, çok yani doğru. yeme içme de Yabancı da. inanılmaz da Doğru. pahalı olmadığı için bence. Gerçi doğru gelirlerine göre Evet. uygun. Ama kimse Mantıklı. tercih etmez diye düşünüyorum. Neyi? 2000 lira burada kiraya vermeyi. Belki yabancılar düşük daha kira çok vermek merkezde yaşıyor. İngilizler mi? Evet, İngilizler tercih etmez. İngilizler genelde şehir dışında. Bu arada saraya geldik. Hemen göstereceğim size. Buckingham Sarayı'na geldik. Burası önü turist dolu. Meghan Markle'ı biliyorsunuz. Prens Harry'nin eşi yıllar önce buraya gelip turist olarak gençliğinde poz vermiş ve daha sonra saraya gelin gelmişti kendisi. Ama tabii sonra saraydan kocasını da alıp ayrıldılar. Böyle size magazin bilgisi de vermiş olayım. Acaba ben de bu saraya damat gelebilir miyim diyeceğim ama hiç bunların da kızı yok. Kate boşanıp benimle alsam o da o zaman kraliyet ailesinden çıkmış oluyor. Ben vazgeçtim. Zaten ne işim var benim İngiliz kraliyet ailesinde? Ülkeye, dünyaya zararlar vermiş. Gezdim ülkeyi boklamıyorum. Tarihte olan bir gerçek. olmamış, Çok hoş sömürü olmamış. yapmışlar zamanında. Tabii medeniyete de katkı sağlamışlar ama öyle biz cumhuriyet yanlısıyız. Cumhuriyet olsun. Bu da kraliyet. Zaten sembolik. Sembolik ama aslında devlet gelirlerinin bir kısmı gidiyor tabii. Değil mi? Vergilerle geçiniyorlar. Olmaz böyle şey karşım. Ama bir şey diyeceğim. İngiliz ruhunu da bunlar ayakta tutuyor sanki. Artık zaten ülkede İngiliz de kalmamış. Kraliçe Elizabeth rahmetli olunca gerçi o ruhta pek kalmadı gibi herhalde. Bir laf atıyor, bir soru. Ha? Ay bir de Ha? Burada çok ilginç bir ağaç gördük. Ne ağacıdır anlamadık. Böyle bir ağaç ben hiçbir yerde görmedim bu arada. Sanki böyle yapay ağaç gibi duruyor. Bakır kabuklu kiraz ağacı. Allah Allah. Kökeni Tibet. hepimiz yeni bir ağaç türü öğrenmiş olduk. Nihayet Big Ben'e geldik. Bu arkada gördüğünüz saat kulesi. Burada da turistler bir kuyruk oluşturmuş. Bu kırmızı telefon kulübelerinde fotoğraf çektirmek için. Londra'nın simgelerinden ne zaman inşa edilmiş? 1843'te başlanmış. Her şeyi öğrenmişsiniz. İlk çağın 59'da 16 yıl sürmüş yapımı. 16 yıl. Çok güzel duruyor. Bakın benim burada yıllar önce çektirdiğim bir fotoğraf var. 2008'deki. Aynı fotoğraftan çektireceğim ve size göstereceğim onu da. Gördüğünüz üzere aynı Ama- fotoğrafı biraz da böyle aşağı şu indi. anda canlandırıyoruz. Değişen tek şey pantolonun rengi. Evet, Orçundalar. Bu kız viral olabilir. Böyle mimler oluyor ya yıllar sonra. Şu kız çok tatlı çıkmış. Evet. Arkadaşlar şimdi bindik metroya. Tarkan konserine O2 Arena'ya gidiyoruz. evet. Buranın en büyük konser alanı değil mi? 20 Aynen. bin kişi kapasite. Bakın metronun içinde göstereyim. Metroda daha çok turistler ve yabancı göçmenler var gibi. Yani yine İngilizler Yine yok. Aynen. Abi de el sallıyor. Arkadaşlar 5-6 durak gittik. Ters yöne gitmişiz. Boşu boşuna konsere de yetişmeye çalışıyoruz ha. Koş. Doğru yöne bindiğimize Evet eminsiniz değil mi? eminiz. Bu sefer eminiz. Şimdi gidiyoruz inşallah konsere. Vardır bir hayır. Meşhur O2 Arena'ya geldik ve metroda o kadar çok Türk'le karşılaştık ki zaten burada da herkes şu anda neredeyse Türk. Emre'nin ablası bu arada. Onunla da tanıştırmış olayım. Böyle ortam. Londra'da yaşayan, hatta bence İngiltere'de yaşayan bütün Türkler burada gibi arkadaşlar şu anda. Sürekli arkadaşlar birileriyle karşılaşıyor. Benim takipçilerime de denk geldik. Tam Türkiye gibi ortam. Sen burada şu an mesela Londra'da hissediyor musun kendini? Hayır, hiçbir şey Ben yemin bence ederim. de. Valla güzel denk geldi Çok ama. güzel olacak. Unutmamalı, aralarda gönül hoş tutmalı. Biz böyle gördük baba kızdan, yeni günlerisi oldu. Sevgimiz oldu.
Arkadaşlar şu anda konserden çıktık. Yine 10 numaraydı Tarkan. Kendimi Türkiye'de de hissettim. En son 14 sene önce İstanbul'da Koç Üniversitesi Bahar Festivali'nde gitmiştim konserine. Yine aynı enerjisi devam ediyor. Nasıl buldun konseri? Mükemmeldi. Özgür, o davet etti beni de konsere sağ olsun. En önlerden izledik ama kendisi gitmiş Tarkan'la fotoğraf çektirmiş. Konsere 5 kala geldin yani. Anca yetiştik. mücadele Bütün gün verdik. çalıştık. Sen demedin mi bana 6.30'da orada olacağım Evet. geç diye? Biletim olmasına rağmen giremedim. Tam 6.30'da burada mıydın? Defalarca. 6.30'da buradaydık Yok öyle biz. bir şey ya. Hayır. Sevgili Tarkan. Merhaba. Videomuzu izliyorsan bir sonraki konserinde Nerede? seninle fotoğraf çekileceğiz. Üzülme. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Tam 22 kilometre yürümüşüm bugün. Üstüne Tarkan konserinde de 2 saatten fazla ayakta durduk, hopladık, zıpladık. Size mümkün olduğunca 24 saat içinde Londra'da gezilebilecek turistik yerleri vesaire göstermeye çalıştım. Burada yaşayan arkadaşların deneyimlerini sizinle paylaşmaya çalıştım. İnşallah bu videodan keyif almışsınızdır. Ben yarın sabah erkenden yola çıkıyorum. Edinburgh'a doğru. Bir hafta boyunca trenle İngiltere'yi, Birleşik Krallığı ya da öyle diyeyim gezeceğim. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. İnşallah onu da izlersiniz. Videoyu izledikten sonra video altındaki açıklamaları okumayı lütfen ihmal etmeyin. Orada daha detaylı bilgiler de paylaşıyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.